Yerde uzanan bir adam hayal edin. Hareket edemiyor, yani belki de bilerek kıpırdamıyor. Yanına bir kedi yaklaşıyor, usulca adamın ayaklarını kokluyor ve yavaşça parmaklarını yemeye başlıyor. Evet, adam acıyı tüm çıplaklığıyla hissediyor o an. Etinin koparılışını, damarlarının çekilişini algılıyor ama hiçbir tepki vermiyor. Kendi bedeninin ağır ağır yok edilişini, sanki karanlık bir sinema salonunda başkasının hayatını izliyormuş gibi dev bir pasiflikle seyrediyor. Gerçekten kan dondurucu. Kedi bacaklarını bitiriyor, gövdesine geçiyor, kollarını yiyor. Ta ki o hayvan adamın yüzüne yaklaşıp kulağına bir şey fısıldamak isteyene kadar. İşte tam o anda her şey değişiyor. Kesinlikle. Tam o anda bedeninin yarısını kaybetmiş o uyuşuk adam aniden kendi sesiyle "hayır" diye bağırıyor. Ve kedi olduğu yerde durup dönüp gidiyor. Şimdi sevgili dinleyenler, bu anlattığım vahşi ve gerçeküstü sahne bir korku filminden falan değil. Hayır değil, bizi tam olarak 1980 yılına Bingazi'ye götürüyor. Aynen öyle. Portakal kokularıyla dolu, sıradan ama sıcak bir aile mutfağındayız. 14 yaşındaki Khaled ve ailesi masanın etrafında toplanmış, radyoda BBC Arapça servisini dinliyorlar ve o gün radyoda efsanevi spiker Muhammed Mustafa Ramadan haberleri okumak yerine radyoda daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıyor. Hosam Zovva adında kim olduğu bilinmeyen genç bir öğrencinin yazdığı bu tuhaf kurgusal öyküyü okuyor. Verilen ve Alınan adlı öykü. Evet, bugün sizlerle sıradan bir haber özetinin çok ötesine geçeceğiz. Hişam Matar'ın Dostlarım kitabından aldığımız notlar ve metinler üzerinden edebiyatın ve tarihin kesiştiği o noktaya uzanan kapsamlı bir inceleme yapacağız. Yani misyonumuz aslında radyoda okunan kısacık bir öykünün veya bir bahar sabahı alınan fevri bir kararın bir insanın tüm hayatını nasıl geri dönülmez şekilde değiştirebileceğini ortaya çıkarmak. Çok doğru. Sürgünün, travmanın ve zamanın en yakın dostlukların mimarisini nasıl şekillendirdiğine bakacağız. Ama başlamadan önce şunu hemen netleştirelim. Kaynak metnimiz siyasi rejimler, devrimler veya İngiltere ile Libya ilişkileri gibi kutuplaştırıcı tarihi olaylarla dolu. Biz burada hiçbir taraf tutmuyoruz. Kesinlikle. Devletlerin haklılıklarını veya ideolojileri tartışmıyoruz. Amacımız sadece kaynak metnin karakterleri üzerindeki o mikro düzeydeki insani etkileri ve yazarın metne yansıttığı fikirleri sizlere aktarmak. O devasa tarihi fırtınalar koptuğunda sıradan insanların bu durumdan nasıl sağ çıktığına odaklanacağız. Ki o fırtınanın başlangıcı tam olarak az önce bahsettiğimiz o kurgusal hikaye. Düşünsenize otoriter bir devlet her gün yayımlanan gerçek muhalif haberlerden değil de bu absürt hikayeden korkuyor. Kurgu gerçekliğin ulaşamadığı o derin sinir uçlarına dokunuyor çünkü. Ya benim kafama takılan da tam olarak bu zaten. Dinleyicilerimiz de soruyordur eminim. Neden bir rejim ayak parmaklarını yiyen bir kedi hikayesinden bu kadar dehşete düşer? Ortada bir siyasi manifesto yok, isim yok, hiçbir şey yok. Çünkü kedi tarafından canlı canlı yenilenen o adam aslında uyuşmuş, pasifize edilmiş bir toplumun metaforu. İnsanların kendi haklarının, özgürlüklerinin yavaş yavaş ellerinden alınmasını sadece bir film izler gibi izlemeleri rejimin tam olarak istediği şeydir. İstediği pasiflik hali. Aynen öyle. Ama hikayedeki o hayır kelimesi, işte o kelime, o ölümcül pasifliği yurtan saf bir isyan anıdır. Rejimlerin asıl korktuğu şey, isyan eyleminin kendisi de değil aslında. İsyan ihtimalini zihinlerde bir fikir olarak yeşermesidir. O zaman kelimenin kendisi adeta fiziksel bir silaha dönüşüyor. Metindeki o meşhur kelimenin öldürülmesi kampanyası da tam bu mantıkla işliyor sanırım. Otorite, kelimeleri o kadar somut bir tehdit olarak görüyor ki, Kesinlikle somut bir tehdit. Düşünceyi durdurmak için fiziksel bedeni yok etmesi gerektiğine inanıyor rejim. Kaynak metindeki tarihi detaylar gerçekten kan dondurucu boyutta. evet, o mutfakta dinledikleri yayından çok kısa bir süre sonra olanlar var. O kurgusal hikayeye radyoda ses veren spiker Ramadan, Londra'daki Regent's Park Camii çıkışında kurşunlanarak suikasta kurban gidiyor. Ve sadece o da değil. Lübnan'da Salim El-Lozzi adlı bir başka muhalif gazeteci kaçırılıyor.
Öldürülmeden önce yazıları yazdığı o sağ eli kırılıyor, derisi yüzülüyor. Çok korkunç gerçekten. Rejim açıkça bir mesaj veriyor aslında. Eğer zihinleri zehirleyen şey kelimelerse, o kelimeleri üreten elleri ve o kelimelere nefes veren boğazları keseceğiz diyorlar. Kelimelerin bu kadar ağır bir fiziksel bedeli olması inanılmaz. Ve radyodan yayınlanan o kelimeler 14 yaşındaki Khaled'in zihnine işte tam da bu ağırlıkla kazınıyor. O kelime bir tohum gibi yıllarca içinde büyüyor ve onu 1983 yılında eğitim için gittiği Edinburgh, oradan da Londra'nın kalbindeki o geri dönülmez ana sürüklüyor. Edinburgh süreci çok kritik bir dönüm noktası. Orada Mustafa adında bir başka Libyalı öğrenciyle tanışıyor. Ama ikisinin dünyaları tamamen farklı. Evet, Mustafa çok farklı bir karakter. Okuduğu kitapları bile sanki hani yazarını ahlaki bir pusulayla sert bir mahkemede yargılıyormuş gibi okuyor. Kesinlikle öfkesini bir kalkan gibi kullanan politik bir genç Mustafa. Khaled ise onun tam tersine, daha çok gözlemci, daha sakin. Ama 1984 yılının Nisan ayında o sakin halet Mustafa'nın yoğun ısrarıyla Londra'daki Libya Büyükelçiliği'nin yani St. James Meydanı'nın önündeki o protestoya katılıyor. Ve hani biliyor musun o protesto anının, o eylemci ruhun bazen çok epik, çok romantik anlatılması beni açıkçası biraz rahatsız ediyor. Zaten kaynak metninde tam olarak yıktığı efsane bu. Yazar o kahramanlık halisini metindeki absürt detaylarla çok bilinçli bir şekilde parçalıyor. Aynen öyle. Dinleyicilerimizin şunu gözünde canlandırmasını istiyorum. Bu iki genç ertesi gün uluslararası bir krize neden olacak büyük bir siyasi eyleme katılacaklar. Peki bir gece önce Soho'da ne yapıyorlar? Kimliklerini gizlemek için kar maskesi almaları gerekiyor ve gidip bunu bir seks shop'tan alıyorlar. Evet, bir seks shop'a girip kıkırdayarak kar maskesi satın alıyorlar. Üstelik eylemden sonraki planları da Çin yemeği yemek, kutlama yapmak. Yani bu sahnede destansı bir başkaldırıdan çok inanılmaz trajikomik bir ergen naifliği yok mu sence de? Kesinlikle ölümcül bir saflık var ortada. O çelişki metinde çok güçlü verilmiş. Hatta Soho'daki o maske meselesi işin psikolojik boyutunu çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Khaled o gece Soho'da bir striptiz kulübüne de giriyor. Ah, evet, o dönen yatak sahnesi. Evet, orada dönen bir yatağın üzerinde dans eden bir kadın görüyor. Kadın yatakla beraber döndükçe adeta yüzünü kaybediyor. Etrafındaki o kalabalığın bakışları altında silikleşip bir girdaba dönüşüyor. Bu mükemmel bir analoji. Çünkü ertesi sabah o aldıkları maskeleri taktıklarında hani güvende olduklarını, kimliklerini gizlediklerini sanıyorlar ama aslında tam tersi oluyor. O striptizci kadın nasıl o girdabın içinde kimliğini kaybedip anonim bir objeye dönüştüyse, onlar da o maskeleri taktıklarında kendi insanlıklarını, bireyselliklerini siliyorlar. Yüzleri kayboluyor. Maske onları korumuyor aslında. Onları kalabalığın isimsiz bir parçası, şiddetin anonim hedefleri haline getiriyor. Düşünsenize, büyükelçiliğin camından dışarıya bakan o kişi için aşağıdakiler artık insan değil. Sadece bağıran, yüzü olmayan hedefler. Ve yüzü olmayan birine ateş etmek her zaman daha kolaydır. Çok haklısın. Yüzün silinmesi demek, karşı taraftaki empatinin de tamamen sıfırlanması demektir. Ve o meydanda o beklenen korkunç patlama yaşanıyor. Büyükelçiliğin pencereleri aniden açılıyor. Kalabalık hep bir ağızdan "Libya" diye heceleyerek bağırırken makinalı tüfek sesleri duyuluyor. İngiliz polis memuru Yvonne Fletcher orada hayatını kaybediyor. Hem Halet hem de Mustafa vuruluyor o kargaşada ve Halet'in o vurulma anını anlatış biçimi, o anatomi gerçekten çok çarpıcı. Metnin en ağrı kısımlarından biri o bilye metaforu. Evet, acıyı hissettiği saniye beyninin içinde küçük bir cam bilyenin yuvarlanıp düştüğünü söylüyor. Sanki o küçücük bilye onun tüm çocukluğunu, Bingazi'yi, mimarlık hayallerini alıp ondan uzağa, o karanlığa doğru götürüyor. Geriye sadece kocaman bir boşluk kalıyor. Ve işin en çarpıcı, en kırılma noktası da aslında ambulansta polise ifade verirken yaşanıyor. Kesinlikle. Adını sorduklarında kendi ismini vermiyor. Benim adım Rana diyor. Mimarlık öğrencisi kadın arkadaşının ismini veriyor. İngiltere'de kimsesiz olduğunu hissettiği o an. Kendi varoluşunu, kendi kimliğini inkar ettiği o ilk saniye. Sürgünün gerçekten başladığı an tam olarak orasıdır.
Kaylet artık geri dönülmez bir noktadı. Sadece mermiyle yaralanmıyor, o mermi onun kimliğini de parçalıyor. Hastane sürecine geçelim istersen çünkü orası da bir o kadar karmaşık. Oraya gelen gizemli İtalyan takım elbiseli bir bağışçı var. Zarflarla kan parası bırakıyor. Evet, bir nevi sus payı. Taburcu olduktan sonra bu travmayla iki gencin başa çıkma yöntemleri tamamen birbirinden ayrılıyor. Mustafa, hayatta kalan olarak o yaralardan kendine politik bir kimlik inşa ediyor. Kaylet ise tam tersi, tamamen sessizliğe, kendi içine gömülüyor. Kaylet'in bu içe kapanışı aslında onun yeni, kalıcı kimliği oluyor. Londra'daki yalnızlığında Profesör Walbrook ve arkadaşı Rana ona çok destek oluyor ama Kaylet şimdiki zamanı demir atamıyor. Sürekli geçmişle o sırlar arasında sıkışıp kalıyor. Aynen öyle. Mesela Costa Brava tatilindeki o sahnede bunu çok net görüyoruz. Halet kendisine şefkatle yaklaşan Seham ile o fiziksel yakınlığı bir türlü kuramıyor. Deniz kenarında herkes mayosuyla güneşlenirken o bir an bile tişörtünü çıkarmıyor. Çünkü o yara izleri, o mermi delikleri birer kanıt. Tişörtünü çıkarırsa yaralarını göstermek zorunda kalacak. O zaman da kim olduğunu, ne yaşadığını itiraf etmesi gerekecek. Ve o sırlar duvarı asla yıkılmamalı onun gözünde. Bu sessizlik sarmalı bence en çok o telefon konuşmasında yürek burkucu bir hal alıyor. Hani hastane yatağında ya da o saklandığı evde ailesini aradığı o an. O sahne sürgünün o ağır psikolojik yükünü anlamak için çok kilit bir sahne. Dinleyicilerimiz şöyle bir düşünsün. Ölümden dönmüşsünüz, iç kanama geçiriyorsunuz, Londra'nın ortasında bir suikastın hedefisiniz, ailenizi arıyorsunuz ve telefonun dinlendiğinden kesinlikle eminsiniz. Onlara güvende olduğunuzu ispatlamak için Khaled ne soruyor annesine biliyor musun? Ne soruyordu? Anne diyor, tajin yemeğine sarımsak konulur mu? İnanılmaz gerçekten. Siz olsanız en güvendiğiniz insanlara sırf onları korumak için hayatınızın en büyük acısını böyle sıradan, saçma bir yalanın, bir yemek tarifinin arkasına saklar mıydınız? Bu devasa fedakarlık, işte tam da Profesör Walbrook'un edebiyat derslerinde anlattığı o teoriyle çok güzel eşleşiyor aslında. Hangi teoriydi o? Tennyson'ın In Memoriam eseri üzerinden tartıştıkları tercümenin sadakatsizliği teorisi. Walbrook'un orada anlattığı şey sadece bir şiirin başka bir dile çevrilmesindeki o teknik zorluk değil. Peki bir şiirin çevrilmesiyle Haled'in o mermi yaralarını ailesinden saklaması nasıl aynı düzlemde buluşuyor sence? Nasıl bir sadakatsizlik bu? Şöyle düşünün, bir dildeki kelimenin tam karşılığı diğer dilde yoksa çevirmen mecburen ona en yakın kelimeyi seçer. Ama cümlenin asıl o derin ruhu o aralıkta kaybolup gider. Evet, anlam kayması olur. Haled'in durumu da tam olarak bu. O, yaşadığı bu devasa ölümcül travmayı ailesinin dünyasına tercüme edemez. Çünkü ailesinin dünyasında "oğlumuz Londra'nın ortasında vuruldu" cümlesinin bir karşılığı yok. Eğer o gerçeği onlara anlatırsa, dürüstlüğün onları tamamen mahvedeceğini biliyor. Kesinlikle. Onların tüm dünyasını, güven duygusunu yok edecek. Bu yüzden Halet acıyı tercüme etmeyi reddediyor. Sessizliği ve o yemek tarifi gibi gündelik yalanları seçiyor. Yani bu tercüme edilemeyen acı, Halid'i sadece coğrafi olarak Libya'dan sürgün etmiyor, onu insanlardan, duygulardan, şimdiki zamandan da duygusal olarak sürgün ediyor. İspanya'daki o tatilde Seham'ın sevgisine karşılık verememesinin sebebi de bu. Şimdiki zamana ait olamaması. Ve bu sessizlik adası yıllar geçtikçe çok daha katılaşıyor. Bireysel travmaların ördüğü o görünmez duvarlar sadece aileyi değil, dostlukları da içine hapsediyor. Bu da bizi zamanın o acımasız girdabına, 20 küsür yıl sonrasına 2016 yılına getiriyor. Artık 1980'lerin o gençleri yok. King's Cross istasyonundayız. Halet, 1980'de hikayesini radyoda dinlediği o meşhur yazar Hossam Zova'yı uğurluyor. 20 yıl boyunca Londra'da o derin dostluğu kurduğu adamı. Evet, Hossam 2011 devrimine katılmış, Libya'ya dönmüş, değişmiş ve şimdi Paris'e ardından da Kaliforniya'ya gitmek üzere trene biniyor. Hani bu üçlüyü Mustafa, Hossam ve Haled'i düşününce benim gözümün önüne eski bir saatin farklı hızlarda dönen akrep, yelkovan ve saniyesi geliyor. Çok ilginç bir analoji. Nasıl yani? Şöyle, Mustafa bence o saatin akrebi. Ağır,
Olduğu yere çakılı. Zihni hep geçmişte, Libya'da o aktivizmde kalmış. Hossam ise saniye ibresi gibi. İnanılmaz bir ivmeyle geleceğe, Amerika'ya atılıyor. Evet, çok hızlı bir kopuş. Halet de tam ortadaki yelkovan. İkisinin arasında Londra'nın o gölgeler şehrinde şimdiki zamanda sıkışıp kalmış durumda. Ve romandaki o ironi çok çarpıcı. Hossam yazar olmayı bırakıp savaşa katılıyor ve ülkesini yakan o diktatörü nerede buluyor biliyor musun? Nerede? Bir su borusunda, kumların içindeki bir delikte buluyor. Tıpkı Ovidius'un mitindeki dünyayı yakan fayton gibi. Ve şimdi babasının 1962'de aldığı ama hiç göremediği o fantastik eve, Kaliforniya'ya gidiyor. Kumların içindeki o borudan Kaliforniya hayaline uzanan o yolculuk gerçekten muazzam bir paradoks bu. Ama uzman olarak şunu eklemeliyim ki savaşın bedeli o kadar kolay ödenmiyor. Fiziksel olarak da bedel ödüyorlar değil mi? Kesinlikle. Khaled, istasyonda Husam'a bakarken savaşın bedeli üzerindeki etkisini çok net görüyor. Husam sigara içerken elleri titriyor, gözlerinde sürekli bir tehlike bekleyen o temkinli iklim var. Ve omuzları çökmüş. Evet, düşmemek için sürekli öne eğik duran bir bedeni var. Kaleto karabalık istasyonda Husam'a bakarken dostluğun o acımasız gerçeğiyle yüzleşiyor aslında. Kendi kendine diyor ki, hiç kimse kalbine bu kadar yakın bir komşu olmamıştı. Ama aynı zamanda bir insanın göğsünün içinde gerçekten ne taşıdığını bilmenin de imkansız olduğunu anlıyor orada. Çok doğru. Londra bu sürgünleri şefkatle sarmamış, aksine onları yutmuş, onlara görünmez olma imkanı sunmuş ama aynı zamanda birbirlerine karşı da görünmez kılmış o sırlar yüzünden. Sessizliğin hapishanesine dönüşmüş adete. Evet, Bingazi'deki o portakal kokulu mutfaktan başladık, Regents Park'taki o kanlı suikasta, St. James Meydanı'ndaki geri dönülmez protestodan, King's Cross istasyonundaki o sessiz vedaya kadar uzandık. İnsanların o devasa tarihi olaylar karşısında kendi sessizlik duvarlarını nasıl ördüklerini gördük. Tarihin büyük çarkları dönerken özel hayatların nasıl paramparça olduğunu veya o parçalarla nasıl yeni bir duvar inşa edildiğini çok iyi anlatan bir eser gerçekten. Dinleyicilerimiz, bölümden ayrılmadan önce kendi hayatınıza şöyle bir bakın. Sizin o en yakın arkadaşlıklarınızda hangi sessizlikler aranızda görünmez duvarlar örüyor? Söylenmemiş kelimeler o aranızdaki mesafeleri nasıl belirliyor? Bazen en yakınımızdakinin bile içindeki o savaşı göremiyoruz. Ve gitmeden önce kaynak metinde geçen ama o ana kadar üzerine hiç konuşulmayan çok sarsıcı bir detayı düşünmenizi istiyorum. Halit, 1984'teki o eylemde vurulduktan sonra polis tarafından kendisine teslim edilen bir eşyası var. Kendi kanıyla kurumuş, mermilerle delinmiş ve küçülmüş o ceketi ne yaptı biliyor musunuz? O kendi hayatının en büyük travmasının kanıtını. Onu saklamadı. İskoçya Yard'dan çıktı, Hyde Park'ta kimsenin görmediği bir anı kolladı ve o tarihi adli kanıt niteliğindeki kanlı ceketi sıradan bir çöp kutusuna attı. Bu çok sarsıcı. Tüm o travmayı bir çöpe fırlatıp atmak. Yarın sokakta yürürken etrafınızdaki yabancılara bir bakın. Acaba hemen yanınızdan geçen o sıradan insanlar tarihin seyrini değiştiren hangi inanılmaz anıları, hangi ağır travmaları ellerindeki bir kahve bardağı gibi sıradan bir çöp kutusuna atıp yollarına devam ediyorlar? Gerçekten üzerine çokça düşünülmesi gereken bir soru bu. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kaynak metin analizimizde buluşmak üzere, hoşça kalın.